Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve kolay bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Şerbeti kaynatılmayan, fırınsız bir tatlı tarifi. Tavada yapılıyor. İnanılmaz pratik ve lezzetli olan bu tarif için öncelikle kabımıza 2 tane yumurtamızı ve 3 yemek kaşığı da toz şekerimizi ilave edip iyice karıştırıyoruz. Toz şekerimiz iyice eriyecek arkadaşlar. Ardından üzerine 3 yemek kaşığı irmik ilave ediyoruz. Daha sonra 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ilave ettikten sonra 3 yemek kaşığı unumuzu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Muhakkak denemelisiniz. Çok pratik, şerbeti kaynatılmadan yapılan bir tatlı tarifi olduğu için de çok kolay bir tatlı tarifi arkadaşlar. 3 yemek kaşığı unumuzu ilave ettikten sonra 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin ilave edip iyice karıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Bu kanal sizinle beraber büyüyecek arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında tavamızı yağlayıp hamurumuzu döküyoruz. Tavamızı iyice yağlıyoruz. Mümkün olduğunca kalın tabanlı bir tava seçin arkadaşlar. Yoksa çok çabuk altını yakabilirsiniz. İnce tabanlı tava seçerseniz. Ve bu arada kullandığım tavanın büyüklüğü ise 24 santim. İyice yağladıktan sonra hamurumuzu döküyoruz. Herhangi bir sorunuz olursa veya yorumunuz olursa muhakkak yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu şekilde hamurumuzun üzerini düzelttikten sonra kapağını kapatıp hiç kapağını açmadan kısık ateşte arkadaşlar. Ben ocağımın en küçük gözünde ve kısık ateşte pişirdim. Siz de bu şekilde yapın. Ve iyice böyle kenarları hafif sertleşmeye başladığı zaman, spatulayı değdirdiğim zaman herhangi bir hamur gelmiyorsa o zaman altı pişmiş demektir arkadaşlar. Zaten gözlemleyeceksiniz. Hafif kenarları böyle sertleşiyor arkadaşlar. Daha sonrasında üzerine yağlı kağıt örtüp tabakla diğer yüzünü pişirmek üzere alıyoruz arkadaşlar ve çeviriyoruz. Bu şekilde çevire çevire pişiriyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli bir tatlı tarifi, muhakkak öneriyorum. Öncesinde yağlı kağıdınızı tavanıza göre keserseniz sizin için daha kolay olacaktır. Ben kesmeyi unuttuğum için bu şekilde katlayarak yaptım. Daha sonrasında da üzerine tabak örtüp diğer yüzünü pişirmek üzere çeviriyoruz arkadaşlar. Diğer yüzüne dediğim gibi yağ dökmenize gerek yok. Yağlı kağıt kullandığımız için yağ dökmenize gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde direkt tavamıza alıyoruz ve tekrar kapağını kapatıp diğer yüzünün pişmesini sağlıyoruz. Diğer yüzümüz pişerken de biz de kullanacağımız sosu hazırlıyoruz arkadaşlar. Şerbetimiz için öncelikle 2 parmak eksik olacak şekilde 1 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Daha sonrasında üzerine 1,5 su bardağı da süt ilave edip iyice karıştırıyoruz. Toz şekerimiz iyice erimeli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Toz şekerimiz eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Ve daha sonrasında kekimize bakıyoruz. Zaten yağlı kağıt kullandığımız için bakması, kontrol etmesi çok pratik oluyor ve kürdanla pişip pişmediğinde kontrol ettikten sonra altında bir tur böyle baktıktan sonra artık diğer yüzünü çeviriyoruz arkadaşlar. Kekimizin üzerindeki yağlı kağıdı çıkartıp daha sonrasında tekrardan tavamıza alıyoruz arkadaşlar.
5-6 dakika bekliyoruz. Böylelikle ilk sıcaklığı çıkmış oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında da sosumuzu döküyoruz. Hazırlamış olduğumuz sütlü şerbetimizi mümkün olduğunca her tarafa denk gelecek şekilde dökelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde şerbetini içine çekiyor. Daha sonra iyice şerbetini çektikten sonra tatlımızı servis tabağımıza alıyoruz. Daha sonra bol bir şekilde Hindistan cevizi serpiyorum. Daha sonrasında da kesip servis ediyorum arkadaşlar. Biraz dinlendirirseniz daha güzel olacaktır. Ama dinlendirmeden de direkt yiyebileceğiniz bir tatlı tarifi. Gerçekten çok lezzetli. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.